Sen de. Gördün mü? Sadece gizleniyordum. Anodit olmak işte böyle bir şey. Ben 10 Ultimate Alien serisinde gelecekten gelen Ben 10.000 tıpkı seri içinde görmüş olduğumuz Gwen Tennyson gibi Anodite güçlerine sahip olduğunu görmüştük. Normal şartlarda tıpkı diğer varyantları gibi Omnitrix'e sahip olan ve oldukça güçlü olan bu varyant Anodite güçleri nasıl kullanabiliyordu? Ben Tennyson kendini geliştirmek isterse bu Anodite güçlerini tıpkı kuzeni Gwen gibi kullanabilir mi? Omnitrix'e ihtiyacı kalır mı? Sizlerle bugün bütün bu konuları konuşacağız ve umarım videomuzdan keyif alırsınız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici sorular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Kardeşin gibi sen de enerji yayabiliyor musun? O kuzenim. Ve hayır. Çok yazık. Gwendolyn, ben verdi ona. Buraya genç olanını yok etmeye geldim ama planlar değişti. Contego! Yıllarca bir Adodite'la dolaşınca birkaç numara öğreniyorsun. Ben 10 Ultimate Alien serisinde görülen Ben 10.000'in Anodite güçlerine sahip olması serinin hayranları arasında birçok tartışma neden olmuştu. Öncelikle Gwen'in Anodite güçleri aslında büyü yeteneklerinden kaynaklanan doğal bir miras olarak gösterilmişti. Ben 10 Alien Force serisinde bizler Ben ve Gwen'in gerçek büyükannelerini görmüştük. Bu karakter aslında bir insan değildi, bir Anodite'tı. Gwen'in büyükannesinin Anodite bir uzaylı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda aslında bu yeteneklerin ona büyükannesinden geçmiş olduğu oldukça olasıydı. Bu durumu göz önünde bulundurduğumuzda elbette Ben 10.000'in de aynı güçlere sahip olabilmesi teorisi oldukça olasıdır. Yani Ben Tennyson'da aynı genetik mirasa sahip olabilir. Mantıklı olarak düşündüğümüz zaman Ben ve Gwen aynı aileden geldikleri için her ikisinde de Anodite güçlerine sahip olma potansiyeli vardır. Gwen'in Anodite güçlerini kullanmayı öğrenmesi, onun bu yetenekleri nasıl geliştirebileceğini bilmesi ve mana yeteneklerini keşfetmesiyle mümkün olmuştu. Öte yandan Ben Tennyson Omnitrix'e fazlasıyla güvendiği için bu potansiyeli henüz fark etmemiş olabilir. Ancak gelecekte Ben'in de Anodite kökenini keşfetmesi ve güçlerini geliştirmesi mümkün görünüyor. Ultimate Alien serisinde görmüş olduğumuz Ben 10.000'in Omnitrix'e olan bu bağlılığını azaltarak Anodite güçlerini kullanmayı öğrenmiş olması aslında karakterin gelişim açısından oldukça önemli bir dönüm noktasıdır. Baktığımızda Ben 10.000'in bu yetenekleri kullanabilmesi onun sadece teknolojik araçlara bağlı kalmadığını, aynı zamanda içsel güçlerini de geliştirebileceğini gösteriyor. Yani izlemiş olduğumuz bu gelecekte Ben Tennyson isterse bu potansiyeline ulaşabileceğini gösteriyor. Eğer Ben Tennyson Anodite güçlerine sahip olduğunu fark eder ve bu güçleri kullanmak isterse tıpkı Gwen gibi yoğun bir eğitimle mana kullanımını öğrenebilir. Baktığımız zaman Gwen'in yeteneklerini kullanmayı başarması zaman almıştı ve Ben'in de bu süreçten geçmesi gerekebilir. Ancak Omnitrix'e bağımlı olan Ben Tennyson bu tür güçleri geliştirmeye ne kadar ilgi duyduğu ya da bunu keşfetmek için zaman ayırıp ayırmayacağı da diğer bir tartışma konusudur. Baktığımız zaman eğer Ben Tennyson Anodite güçlerini keşfeder ve geliştirirse bu ona Omnitrix olmadan da güçlü bir kahraman olma imkanı sağlar. Omnitrix ona farklı uzaylı formlarını sunarak güç kazandırırsa da Anodite güçleri Ben Tennyson'a çok daha kişisel ve doğrudan bir yetenek sağlar. Bu durumda Omnitrix sadece bir araç haline gelir ve Ben Tennyson kendi içsel gücüne dayanarak kahramanlık yapabilir. Anodite güçleri mana kullanımı sayesinde hem saldırı hem de savunma açısından çok daha geniş bir yelpaze sunuyor. Gwen'in de gösterdiği gibi Anodite formu fiziksel formdan daha çok enerjiye dayalıdır. Bu da dönüşüm yeteneği ve enerji manipülasyonu gibi güçlü beceriler sağlıyor. Ben Tennyson bu yetenekleri öğrenirse uzaylı formlarına ihtiyaç duymadan birçok düşmanla başa çıkabilecek güce sahip olabilir. Ben Tennyson'ın Anodite güçlerini keşfetmesi Omnitrix'i tamamen devre dışı bırakmaz. Çünkü Omnitrix hala farklı uzay mülklerine erişim sağlayan çok güçlü bir cihazdır. Ancak doğruyu söylemek gerekirse Ben Tennyson Anodite güçlerini geliştirdiğinde Omnitrix'e olan bağımlılığı azalabilir. Elbette bu durumda Omnitrix daha çok stratejik veya özel durumlarla kullanılabilecek bir araç haline gelir. Ben Tennyson eğer kuzeni Gwen gibi Anodite güçlerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi seçerse Omnitrix'e olan bağımlılığı önemli ölçüde azalabilir. Bu da onu çok daha güçlü ve bağımsız bir kahramana dönüştürebilir.
Ancak şu ana kadar seride Ben Tennyson'ın bu potansiyeli ilgisi ya da isteği çok fazla vurgulanmamıştı. Eğer olur da ilerleyen serilerde bu yön işlenirse Ben Tennyson Omnitrix olmadan da büyük güçlere sahip olabileceği bir kahraman hikayesi izleyebiliriz. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Ben Tennysson Undyne güçlerine sahip olabilir mi? Ben Tennysson bu güçlere sahip olursa Omnitrix'in kaderi ne olur? Bunlar hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici sorular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.